Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün operasyon faydalanıcısı olduğu bütünleştirici eğitimin geliştirilmesi projesinin kurumsal kapasite geliştirme müdahale alanı kapsamında Bilsem öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi eğitim programı geliştirilmiştir. Bu bağlamda hazırlanan STEM eğitiminde yeni yaklaşımlar eğitim programı, 12 pilot ilde yaklaşık 900 Bilsem öğretmenine verilecek olup, ülkemizde yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bilsemlere yönelik STEM eğitiminde yeni yaklaşımlar eğitim programı, Bilsem öğretmenlerinin sahip olması gereken 21. yüzyıl yeterlilikleri ve proje tabanlı öğrenme becerileri göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Artık aslında biraz çağı yakalamak gerekiyor diyebiliriz. Dünya değişiyor, gelişiyor hızla ve bizlerin de bunlara adapte olmamız gerekiyor. Eğitimlere katılan öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileriyle artık donatılmış öğretmenler olarak yetişip 21. yüzyılın öğrencilerini yetiştirme noktasında onları eğitmeyi hedefledik burada. Burada tabii önce literatür çok iyi incelendi. STEM modülleri hazırlanırken her güne bir modül olacak şekilde bir yaklaşım sergilendi. Bizler öğretmenlik rollerimizi bir kenara bırakarak bir hafta boyunca keyifli bir öğrencilik sürecini birlikte geçirdik. Keyifli ve verimli bir süreçti bizler için. Kurumlarımıza döndüğümüzde farklı bir eğitim sistemi, farklı bir eğitim metoduyla etkinliklerimize devam edeceğiz. Eğitim programı, tasarım odaklı düşünme, kodlama, sorgulamaya dayalı STEM eğitimi, Sanayi 4.0 ve yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri olmak üzere 5 modülden oluşmaktadır. STEM etkinlikleri dediğimiz zaman okullardan aldığımız geri bildirimler neticesinde daha çok fen ve matematik branşlarının ilgilenebileceği bir konu olarak karşımıza çıkıyordu. Yani STEM dediğimiz yaklaşım okullarda fen alanları öğretmenleri, yani fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri ve bir de matematik öğretmenlerinin sanki konu alanı ile ilgiliymiş gibi görünüyordu. Biz bu eğitimlerde bunu ortadan kaldırdık. Çünkü STEM'in başlangıçtaki o S kısmı bilimi ifade ediyordu. Okullara gidip seminerler verdiğimiz zaman en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi oradaki S'nin fen olarak algılanmasıydı. Mevcutta aldığımız eğitimler daha çok bizim makarna çubuklarıyla, oyun hamurlarıyla yaptığımız biraz daha teknolojiden uzak eğitimlerdi. Ama BGEP projesinde aldığımız STEM eğitimimiz tamamen dijital kodlama ve yazılım üzerinden olduğu için bu süreçte kendimize eğitmiş olduk ve bunları da sınıflarımıza yansıtmakta bir hüner kazandık diyebilirim. Öğretmenlerimiz bilim sanat merkezlerine gittiklerinde kendi sınıflarında öğrencilerine artık bu 21. yüzyılı yakalayabilecekleri, örnek veriyorum, yapay zeka ile ilgili olan çalışmalara etkinliklerinde yer verebilecekler, derslerinde bunların uygulamalarını gerçekleştirebilecekler, kendi disiplinleriyle bunlar arasında bir bağ kurabilecekler ve burada diğer arkadaşlarıyla birlikte deneyimlerini de paylaştıkları için disiplinler arası çalışmaları nasıl gerçekleştirilebilecekleri ve bunlara nasıl çözüm bulabilecekleri noktasında da donanım sahibi olmuş olarak sınıflarına gidebilecekler. Bu modüller aracılığıyla öğretmenlere araştırmaya dayalı fen bilgisi öğretimi, kanıta dayalı karar alma, bilgi okuryazarlığı, bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, problem çözme üst biliş, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğretmenlere disiplinlerini sorduğumda sınıfta hiç bilişim teknolojileri öğretmeni yoktu. Bu da bilişim teknolojileri alan uzmanı olarak beni biraz korkuttu. Türkçe, fen, matematik, felsefe, tarih, sınıf eğitimi gibi disiplinlerden öğretmenler vardı. STEM çalışmalarına daha yatkın branşlar fen ve matematik gibi daha çok insanların bildiği, gördüğümüz branşlardı. Tabii bu etkinlikler sırasında başlangıçta korktuğum husus aslında başımıza gelmedi. Çünkü felsefe öğretmenleri, tarih öğretmenleri,
Türkçe öğretmenleri gerçekten kendi branşlarına STEM etkinliklerinin nasıl entegre edilebileceği noktasında gerçekten çok azimli davrandılar. Hem de onlar için somut örnekler ortaya çıkmış oldu. Benim için en çok aslına bakarsanız yapay zeka ile ilgili yapabileceğimiz birçok çalışma olduğunu, artık günümüzde teknolojinin yapay zeka kısmında biraz daha evrildiğinin farkına vardım. Kurumuma gider gitmez öğrencilerimle yapacağım çalışmalardan bir tanesi yapay zeka üzerine aldığım eğitim çıktısı olarak ortaya koyacağım. Çok önyargıyla gelmiş öğretmenlerimiz vardı. Hani biz zaten sistem eğitimini hep alıyorduk. Bunun ne farkı olacak, bana ne kazandıracak şeklinde bir cümleyle gelip ardından iyi ki gelmişim. Burada öğrendiklerimden gerçekten benim için çok faydalı oldu. Böylece hani zaten bilim sanat öğretmenlerimiz, bilim sanat merkezindeki öğretmenlerimizin işte TÜBİTAK projelerinde daha aktif görev aldığını, Teknofestlere yine aynı şekilde projeler yazmaya çalıştığını görüyoruz. Buralara da uygulayabilecekleri farklı fikirlerle gittiklerini bizlere söylediler. Biz Bilsemler'de teknoloji odaklı çalışıyoruz, bireysel ve tematik çalışmalar yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmamız da bizim için hem bir motivasyon oldu hem de gerekli donanımı bu eğitimde sağlamış olduk, kazanmış olduk. Öğretmen 2050'li yıllarda daha önemli hale gelecek. Ama nasıl öğretmen? İşte yapay zekanın sağladığı o araçları eğitim programına entegre eden, çocuğa bir konuyu, bir kazanımı daha iyi nasıl öğretebilirim noktasında yapay zekaya başvuran öğretmen. Öğretmen kendini STEM, teknoloji, yapay zeka, güncel konularla yetiştirdiği zaman bu konuların kendi sınıfında, kendi atölyesinde, kendi disiplininde nasıl entegre edilebileceği ile ilgili kendini güncellediğinde aslında çok daha iyi bir öğretmen, çok daha donanımlı bir öğretmen haline gelmiş olacak. Burada aslında biz onların 21. yüzyıl becerisi olarak öğrencilerini nasıl yetiştirebilirler ve onlar hani bu yetkinlikleri nasıl kazanabilirler? Problem çözme, eleştirel düşünme, yani yaratıcılıklarını nasıl hani uyandırabiliriz? Algoritmik düşünce özellikle, yani bunun üzerine odaklanmaya çalıştık. Yani işbirlikli çalışmalar içerisinde kendileri de yer aldılar ve bunları hani kendileri sınıf ortamında nasıl uygulayabilirler, nasıl aktarabilirler? Bunlarla, yani bunlara aslında burada uygulama fırsatları da vererek kendi sınıflarına götürebilecekleri etkinlikler üzerine tartışarak bunları kazandırdığımızı düşünüyoruz. Aslında çocuklarımız hepsi dijital yeterlilikleri çok fazla ama bunları doğru şekilde kullanmadıklarını düşünüyordum kendi adıma. Bu eğitimle birlikte dijital yaşam becerilerini ben öğrencilerime kazandırmaya çalışacağım. Bu bağlamda önce teknolojik tüketici değil de teknolojiyi üreten bir öğrenci kesimi inşallah ki eğitmeyi ve çalışmayı düşünüyorum. Söylediğim gibi projelerimde Scratch olsun, Tinkercad olsun, yapay zeka çalışmalarımı burada aldığım eğitimlerin üzerinde hem kendimi geliştireceğim hem de öğrencilerimle ortaya somut ürünler koyarak proje çalışmalarımıza başlayacağız. Şimdi Bilsem bağlamında konuşacak olursak, Bilsem öğretmenleri daha çok etkinlik temelli ya da atölye temelli olarak derslerini işlemektedir. Şimdi burada bu eğitimi alan öğretmenlerden aldığım geri bildirimler diyor ki, mesela bir öğretmenimiz, ben burada sorgulamaya dayalı öğrenme modelini ben atölyelerime nasıl entegre edebileceğimi öğrendim. Evet, ben atölye hazırlıyorum. Bunu zaten okullarda sürekli etkinlik yapıyorum. Ama bir modele dayandırarak aşama aşama işte problemi tanımlama, o problemle ilgili verileri toplama, beyin fırtınası yapma, prototipini geliştirme. Ben bunları bir sistematik olmadan yapıyordum diyor öğretmen. 5 günlük eğitimimiz boyunca her gün farklı bir modülü, yani toplamda 5 modülü gördük. Aslında baktığımızda her modül kendi başına bir eğitimin konusu, başlığı olabilirdi. Ama modüller şahane bir şekilde düzenlenmiş. Her modül başlı başına bir haftalık bir eğitim kapsayabilecek bir çalışma aslında. Bu çalışmalarla birçok farklı disiplinden Bilsem öğretmenine 21. yüzyıl yeterlilikleri ve becerileri kazandırılarak geleceğin donanımlı gençlerini yetiştirmelerine katkı sağlanırken, özel yetenekli öğrencilerimizin
çağın getirdiği gerekliliklere ayak uydurması adına da önemli bir adım atılmıştır. Biz bir bütünün parçalarıyız.